Herkese merhaba, bol kazançlı, sağlıklı, mutlu bir hafta dilerim. Haftaya bir paritelerle, kurlarla başlayalım istiyorum. Her zamanki gibi öncelikle bir dolar endeksiyle başlayacağız. Hatırlarsanız şurada bir üçgen formasyonundan bahsediyorduk. Dolar endeksinde bir sıkışma süreci yaşamıştık. Geçtiğimiz hafta bu üçgenin kırıldığını takip ettik ve aşağıda Eylül ayındaki şu destek bölgesine kadar düşüşlerin devamını takip ettik. Bu bölge 109.53 109.27 aralığından geçiyor. Burada şu an için şu düşüşün bir tepkisini verdiğini düşünebiliriz. Yukarıda %38.2 Fibonacci seviyesi var. 111.20'den geçen. Bu bölgeyi direnç olarak takip edeceğiz. Bakın aynı zamanda kırdığı üçgenin destek bölgesini direnç olarak çalıştıracak mı? Bunu takip edeceğiz. Bunun da üstünde gene bakın şu düşüşün %50 seviyesi var. Burası kritik olacak. 111.76 111.57 aralığı. 111.76 üstünde kapanışlar görmediğimiz takdirde dolar endeksinde artık yavaş yavaş satışların başladığı, derinleştiği bir süreci takip ederiz. Burada da 109.27 önemli desteğimiz olacak. Buradan euro dolar paritesine geçelim. Euro dolar paritesinde de bakın şu alanda gene bir üçgenimiz vardı, bir sıkışma yaşamıştık. Bu bölgeyi gene geçtiğimiz hafta kırarak şu yükseliş sürecini takip ettik. Burada gene birin üstünde hareketler gelebilir demiştik şu kırılımlar sonrasında. Esas burada önemli olan bir de bakın şu Ağustos ayında başlayan bir düşüş sürecimiz vardı. Bu düşüş trendini de kırıp birin üstündeki hareketleri takip ettik. Şu an için bakın bu bölgeyi tekrar bir destek olarak çalıştırıyor. Bu hafta takip edeceğimiz seviyeler 0.9969, 0.9926 bölgesi var. Bakın burada bir bobin hareketi oluştu gene. Şu kırmızı alanın yukarı veya aşağıya kırılımına göre yönünü tayin edecektir. Euro dolar paritesi. 0.9926 aşağıya kırılacak olursa şu düşüş trendinin tekrar altına geri dönmüş olacak. Sıkıntılı bir süreç olur. Aksi takdirde yukarıda 0.9969'un kırılması da tekrar birin üstüne attığı bir süreci bize gösterir. Dolayısıyla şu düşüş trendi, kırılan düşüş trendi destek olarak çalışacak mı? Bunu takip edeceğiz. Buradan sterlin dolara geçelim. Sterlin dolarda da şöyle haftalık grafiklerden bir seviyeyi hatırlatmak istiyorum size. Bakın şurada Mart ayında, 2020 Mart ayında bir destek bölgesi oluşmuştu. Daha sonra burada bir ters çanak formasyonu takip ettik. Dolayısıyla burada 2020 Mart ayında oluşan bölge önemli bir destek bölgesiydi. Bu da 1.15-1.14 aralığından geçiyor. Tekrar 4 saatlik grafiklere dönersek bakın 1.15-12'nin üstüne atıp burayı gayet güzel destek olarak da çalıştırdı. Aynı zamanda bakın gene burada da bir sıkışma söz konusuydu. Bu üçgeni kırarak bu yükselişleri yaptık. Bu hafta da yukarıda takip edeceğimiz 1.17.61, 1.16.83 direncimiz mevcut. Şimdi bu 1.17.61, 1.16.83 bölgesinin önemini de size şöyle anlatmaya çalışayım. Bakın ne demiştik? 2020'den gelen bir destek bölgemiz vardı. 1.15.12, 1.14. Bu bölgeyi geldi destek olarak tekrar çalıştırıp bir tepki aldı. Bu tepkinin sonlandığı alandır burası. Genelde bu kırılım geldiğinde açığa satış yaparız. Stopumuzu da bu destek direnç bölgesinin üstüne koymak yerine bu bölgeden destek bulduğunda oluşturduğu şu tepenin üstüne koyarız. Dolayısıyla düşüşün bittiğini ve dönüşlerin başladığını söyleyebilmemiz için yukarıda 1.17.61, 1.16.83 direncinin kırıldığını görmemiz gerekir. Aksi takdirde buradaki şu hareket bir tuzak olarak burada kalıp tekrar aşağıda 1.14'ün altında hareketler görme ihtimalimiz var. Bu bölgeye dikkat edeceğiz önümüzdeki günlerde. Şimdi buradan hızlıca bir kurlara geçelim. Dolar Türk lirasında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Baskılama devam ediyor. Yukarıda 18.60 üstünde kalıcı olmamasına uğraşıyorlar. Aşağıda da 18.48'in altına bırakmıyorlar. Şu yatay aralıkta gitgellerle geçen bir süreç. Ancak KKM'ye tabii bir miktar nema sağlayabilmek için gene bu 18.60
18.60'ın yavaş yavaş kırıldığı bir süreci takip edeceğimizi düşünüyorum. Aşağıda 18.48 altında kalıcı olmadığı sürece. Şimdi buradan bir Euro Türk Lirası'na geçelim. Euro Türk Lirası'nda da hatırlarsanız 18.63, 18.47 önemli bir direnç bölgemiz vardı. Daha önce 3 defa çalışmış bir direnç bölgesi. Bunun üstünde bir hareket gördük. Bu hafta için aşağıda 18.47'nin altında kalıcı oluyor muyuz? Bunu takip edeceğiz. Eğer 18.47 altında kalıcılık görürsek yukarıdaki 18.63'ün bir fake kırılım olduğunu söyleyebiliriz. Burayı bir tuzak olarak görebileceğiz. Bunu da tabii Euro dolar paritesinden takip etmemiz gerekecek. Tekrar şu düşüş trendinin altına dönüyor muyuz? Yoksa üstünde kalıcı oluyor muyuz? Birin üstüne atıyorsa Euro Türk Lirası'nda da 18.63 üstüne tekrar hareketlerin hızlanmasını bekleriz. Şimdi buradan bir sterlin Türk Lirası'na bakalım. Sterlin Türk Lirası'nda da takip ettiğimiz direnç bölgemiz 21.42-21.23 bölgesiydi. Yine geçmişte burası 3 defa direnç olarak çalışıp tekrar üstüne atmıştık. Şu an için bakın buraya çok güzel destek olarak da 21.42'yi destek olarak da çalıştırdı. Bugün içinde yukarıda kırılım sonrasında oluşan tepe noktamız 21.79'dan geçiyor. 21.80 üstünde hareketler görecek miyiz? Sterlin Türk Lirası'nda da bunu takip edeceğiz. Aşağıda da 21.23 önemli destek bölgemiz olarak karşımıza çıkıyor. Evet, kurlar ve paritelerden de bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.